Bir çağın en güçlü hükümdarı, ölümsüz bir efsane, Attila, Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen, savaş alanında korkusuzca ilerleyen bir liderdi. Hun İmparatorluğu'nun kalbinde yükselen bu destan, yalnızca fetihlerle değil, aynı zamanda cesaret ve hırsla yazılmıştır. Hazırsanız başlayalım. Atilla Hun topluluklarının hükümdarı olduğu 434 tarihinden 453'teki ölümüne kadar Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. Hükümdarlığı sırasında imparatorluğunu dönemin Avrupa'sının büyük bölümünü kaplayacak şekilde genişletti. Öldüğü zaman idaresi altındaki topraklar batıda Cermanya, doğuda Ural Nehri, kuzeyde Baltık Denizi ve güneyde Karadeniz'e kadar uzanıyordu. Attila, imparatorluğun başında olduğu zaman diliminde Hunların yanı sıra birçok Cermen ve İranlı kabileye, Ostrogotlara, Bulgarlara ve Alanlara da önderlik etti. Attila, imparatorluğu sırasında Batı ve Doğu Roma imparatorluklarının en korkulan düşmanlarından birisi oldu. Tuna'yı 2 kez geçti ve Balkanları yağmaladı, ancak Konstantinopolis'i ele geçirme gereği duymadı. Perslere karşı yaptığı seferin ardından 441'de Doğu Roma İmparatorluğu'na yaptığı akının başarılı olması Attila'yı Batı'yı işgal etmeye cesaretlendirdi. Galya'yı ele geçirmek amacıyla Ren'i geçti ve Flavius Aetius önderliğindeki birlikler tarafından Katalon Muharebesi'nde ağır kayıplar ile durdurulana kadar Aurelianum'a kadar ilerlemeyi başardı. İtalya'yı işgal etti ve kuzey vilayetlerini yağmaladı, ancak Roma'ya ilerlemedi. İlerleyen zamanlarda Roma'ya yönelik yeni seferler planladı, ancak 453'te ani bir şekilde öldü. Attila'nın ölümünden sonra yakın danışmanı olan Gepit kralı Ardarik, Hun egemenliğine karşı bir Cermen isyanı başlattı ve takibinde Hun İmparatorluğu Nedao Muharebesi ile beraber çöktü. Attila ve idaresi altındaki Hunlar dönemin Avrupa'sında derin izler bıraktığı için Attila ile ilgili metinlere antik dönemlerden bugüne kadar rastlanmaktadır. Kendisi tarafından yapılan seferler Batı ve Doğu Roma'ya oldukça zarar vermiş, öncesinde Hunların sebep olduğu kavimler göçü ile direncini kaybeden Batı Roma İmparatorluğu'nun kısa bir süre sonra çökmesine sebep olmuştur. Bu nedenlerden ötürü ayrıca etnik kökeni ve dini nedeniyle dönemin Hristiyan tarihçileri tarafından kendisine olumsuz bir imaj verildi. Zulüm ve ölüm ile ilişkilendirdi ve ona Tanrı'nın kırbacı ve Tanrı'nın cezası gibi isimler verildi. Ancak başta İskandinav ve Cermen kültürleri olmak üzere diğer kültürlerde, kendisini konu edinen sagalarda ve Nibelungen destanı gibi destanlarda daha olumlu bir yer kapladı. Günümüzde Macarlar ve Türkler tarafından ulusal ve kurucu bir figür olarak anılmaktadır. Attila'nın babası Muncuk, 5. yüzyılın başlarında birlikte Hun İmparatorluğunu yöneten Oktar ve Ruan'ın kardeşiydi. Bu tarz yönetimler Hunlarda yaygındır. Ancak tarihçiler bunun yerleşmiş bir uygulama mı, yoksa ara sıra mı meydana geldiğinden emin değillerdir. Ailesi asil bir soydan gelmekle beraber bir kraliyet hanedanı oluşturulup oluşturulmadığı belirsizdir. Attila'nın doğduğu tarih ve doğum yeri kesin olarak bilinmemektedir. Panunya bölgesinde doğmuş olma olasılığı yüksektir. Doğum tarihi olarak bazı tarihçiler 395 ve 406 yıllarını göstermektedirler. Ancak bu tarihleri hayal ürünü bulan ve 4. yüzyılın son 10 yılı ile 5. yüzyılın başlarını gösteren tarihçiler de bulunmaktadır. Diğer bütün Hun çocuklarında olduğu gibi Attila da bir at binicisi ve okçu olarak yetiştirildi. Raporlar, soylu bir ailenin üyesi olması sebebiyle iyi eğitim almış birisi olduğunu göstermektedir. Ana dili olan Hunca, Hunların konuştuğu, muhtemelen Türk dilleri ailesine mensup olan bir dildi. Ancak ailesi yönetici sınıfın bir parçası olduğu için dönemin gerekliliği olarak Gotların dilini de öğrendi. Priskos, ayrıca yetişkinliğinde Latince ve Grekçe de konuştuğunu ve yazdığını bildirmiştir. Attila, hızla değişen bir dünyada büyüdü. İçinde yaşamakta olduğu halkı Avrupa'ya daha yeni gelmiş göçebelerden oluşuyordu. 370'lerde Volga Nehri'ni geçtiler ve Alanların topraklarına yerleştiler. Ardından Karpatlar ile Tuna arasındaki Got krallığına saldırdılar. Askeri birliklerinin temelini oluşturan atlı okçuları yenilmezlik konusunda ün kazanmış, savaş alanında oldukça hareketli savaşçılardı ve Cermen kabileleri onlara karşı koyamıyordu. Hunlardan kaçan büyük kitleler, Cermanya'dan batıya ve güneye, Ren ve Tuna kıyıları boyunca Roma İmparatorluğu sınırlarına yerleşmeye başladılar. 476'da Vizigotlar Tuna'yı geçti ve Doğu Roma'ya sığındılar.
İlk zamanlarda imparatora bağlı kalsalar da kısa süre sonra Valens'e isyan ettiler ve 378'de Hadrianapolis Muharebesi'nde imparatoru öldürdüler. Çok sayıda Vandal, Alan, Suevi ve Burgund topluluğu Hunlardan kaçmak için 31 Aralık 406'da Ren Nehri'ni geçerek Batı Roma kontrolündeki Galya'yı işgal etti. Roma İmparatorluğu 395'ten beri ikiye bölünmüştü ve biri batıda Ravenna'dan, diğeri ise doğuda Konstantinopolis'ten olmak üzere iki farklı hükümet tarafından yönetilmekteydi. Alanlar ile savaşan Hunlar. Peter Johann Nepomuk Geiger, 1873. Hunlar, etnik açıdan çeşitli halklardan oluşan bir seçkin grubun iradesiyle belirlenen belirsiz sınırları olan geniş bir bölgeye hükmetmekteydi. Bu halklardan bazıları Hunlar olarak asimile edilmiş olsa da birçoğu kendi kimliklerini korudu ancak Hun hükümdarının hakimiyetini kabul etti. Hunlar, Batı Romalıların yaşadıkları birçok sorunun dolaylı kaynağı konumundaydı, çeşitli Cermen kabilelerini Roma topraklarına sürüklemişlerdi. Ancak iki imparatorluk arasındaki ilişkiler yakın ve samimiydi. Romalılar Hunları paralı asker olarak Cermenlere karşı kullanmış ve hatta iç savaşlarında dahi Hun askerler yer almıştı. Bu sayede gaspçı Joannes, 424'te 3. Valentinianus'a karşı topladığı orduya binlerce Hun askeri alabilmişti. Bu operasyonu daha sonra Magister Militum olacak olan Flavius Aetius yönetti. Romalılar ile Hunlar arasındaki bu ittifak 401'den 450'ye kadar sürdü ve Romalılara çok sayıda askeri zafer kazandırdı. Hunlar, Romalıların kendilerine haraç ödediğini düşünürken, Romalılar bunu sunulan hizmetler için yapılan ödemeler olarak görmeyi tercih etti. Attila, amcası Rua'nın başta olduğu sırada, reşit olduğu dönemde Hunlar büyük bir güç haline gelmişti. Konstantinopolis patriği olan Nestorius, bu konuda duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle belirtmişti. Onlar, Hunlar, Romalılara hem efendi hem de köle oldular. Ortak idare tahta geçiş, 434 yılında Rua'nın ölümü, Birleşik Hun kabilelerinin idaresini kardeşi Muncuk'un iki oğlu olan Attila ve Bleda'nın ortak idaresine bıraktı. Hun kabileleri başa geçecek kişiyi sadece miras yolu ile değil, aynı zamanda varisin askeri, diplomatik ve ekonomik kabiliyetlerine de bakarak belirliyordu. Dolayısıyla Rua'nın ölümünün ardından tahtın devredilmesi muhtemelen barışçıl bir süreç olmamıştı. Attila ve abisinin tahta geçmesinin ardından Rua'nın yeğenleri ve hatta çocukları olabilecek Mamas ve Atakam adındaki iki aile üyesinin bazı Hun soyluları ile birlikte Konstantinopolis'e kaçmış olması bu sebepten ötürü olabilir. Daha sonraları Attila ve Bleda, Doğu Romalılarla bu Hun kaçaklarının muhtemelen yönetimde hak iddia edebilecekleri endişesiyle teslim edilmesi için defalarca talepte bulunacaktı. Birinci Balkan Seferi, Attila'nın beyaz bir ata binen tablosu, Fransız romantik ressam Eugène Delacroix. Ertesi yıl Attila ve Bleda, imparatorluk heyeti ile Margus'ta bir araya gelmiş ve avantajlı bir anlaşmaya varmışlardı. Ayrıca anlaşma Hunlara özgü bir şekilde at sırtında yapılmıştı. Doğu Romalılar, kaçakları iade etmeyi, önceki 350 Roma poundu, yaklaşık 115 kilogram altın haraçı ikiye katlamayı, pazarlarını Hun tüccarlarına açmayı ve Hunlar tarafından esir alınan her Romalı için 8 solidi fidye ödemeyi kabul etti. Anlaşmadan memnun kalan Hunlar, Doğu Roma İmparatorluğu sınırlarından ayrıldılar ve belki de imparatorluklarını sağlamlaştırmak ve güçlendirmek için Alföld'deki evlerine döndüler. İkinci Theodosius, bu fırsatı Konstantinopolis'in duvarlarını güçlendirmek, şehrin ilk deniz duvarını inşa etmek ve Tuna boyunca sınır savunması oluşturmak için kullandı. Sonraki birkaç yıl boyunca Hunlar, Sasani İmparatorluğunu işgal ederken Roma'nın görüş alanının dışında kaldılar. Ancak Ermenistan'daki bir karşı saldırı Attila ve Bleda'yı fetih planlarından vazgeçmeye zorladı. 440'cı yılların başlarında Hunlar, Theodosius'un taahhütlerini yerine getiremediğini ve Margo Piskoposu'nun Tuna nehrini geçip kuzey kıyılarındaki Hun mezarlarını tahrip edip yağmaladığını iddia ederek Bizans İmparatorluğu'na saldırdı. Tuna'yı geçerek nehir üzerindeki kaleleri yerle bir ettiler. Roma İmparatorluğu'nun başka bölgelerinde yaşanan olaylar geçici olarak Konstantinopolis'in dikkatini dağıtmıştı. Hunlar Tuna boyunca şehirlere saldırırken, Genserik liderliğindeki Vandallar Batı Roma eyaleti,
Afrika'yı ve başkenti Kartaca'yı ele geçirdi. Kartaca, Batı İmparatorluğu'nun en zengin vilayeti ve Roma için ana besin kaynağıydı. Ayrıca Sasani Şahı II. Yezdicert 441'de Ermenistan'ı işgal etti. Romalı birlikler, Afrika'daki Vandallara karşı bir sefer düzenlemek için Balkanlardan ayrılmış ve Sicilya'ya yollanmışlardı. Bu durum, Attila ve Bleda'nın önündeki Balkanları tamamen savunmasız bıraktı. Hun ordusu, sınır bölgelerindeki şehirleri yağmaladı. Singidunum, Sirmium ve civar şehirleri ele geçirdi. Ardından ateşkes ilan edildi ve 442 yılı boyunca ateşkes devam etti. Bu süre içerisinde Theodosius, askerlerini sınırlara geri getirme ve gelecek saldırılara karşı hazırlıklar yapma fırsatı buldu. 442 yılında Theodosius, Sicilya'daki birliklerini geri çağırdı ve Hunlara karşı koyabilmek için büyük miktarda yeni para tertipledi. Bütün bu hazırlıkların ardından Hunları yenebileceğine inanan Theodosius, Attila ile Bleda'nın taleplerini reddetti. Doğu Roma İmparatoru'nun kendilerine karşı çıkması üzerine Hunlar 443 yılında tekrar harekete geçti. Romalılar, bu saldırılar sırasında ilk defa Hunların Koçbaşı ve Kuşatma Kulesi kullandıklarına şahit oldular. Hun birlikleri Ratiara ve Naissus şehirlerini başarıyla ele geçirdi ve halkı katletti. Naissus'u kuşatmadan bir süre sonra ziyaret eden Priskos, şehirde gördükleri ile ilgili şunları söylemiştir. Naissus'a vardığımızda şehri yağmalamış ve terk edilmiş bulduk. Kiliselerde sadece birkaç hasta insan yatıyordu. Nehirden kısa bir mesafede, açık bir alanda durduk. Nehir kenarındaki bütün bölge savaşta öldürülen adamların kemikleriyle doluydu. Nişava boyunca ilerleyen Hunlar, daha sonra Serdiça, Filipopolis ve Arkadiopolis'i aldı. Konstantinopolis'in dışında Aspar tarafından kumanda edilen bir Roma ordusuyla karşılaştılar ve yapılan muharebede Roma ordusunu yok ettiler. Ancak şehre ilerlemek istediklerinde Hunların elinde başkentin çifte duvarlarında gedik açabilecek bir imkan yoktu ve geri çekildiler. Buna rağmen Kallipolis yakınlarında ikinci bir Roma ordusunu daha yendiler. Etkili bir direniş gösteremeyen Theodosius, yenilgiyi kabul ettiğini bildirmek için Anatolius'u barış şartlarını müzakere etmeye gönderdi. Varılan Anatolius Antlaşması'nın koşulları öncekinden çok daha sertti. İmparator işgal sırasında antlaşmanın şartlarına uymadığı için ceza olarak 6.000 Roma poundu, yaklaşık 2.000 kilogram altını vermeyi kabul etti. Yıllık haraç 3 katına çıkarıldı ve 2.100 Roma poundu, yaklaşık 700 kilogram, altınına yükseltildi ve her Romalı mahkum için 12 solidi fidye ödendi. Taleplerinin karşılanması üzerine Hunlar tekrar kendi topraklarına geri döndüler. Hükümdarlığı mutlakiyet Hun birliklerinin Bizans topraklarından çekilmelerinden kısa bir süre sonra 440, 4 kışı sonu veya 440, 5 baharı sırasında Bleda öldü. Attila'nın kardeşinin ölümünde etkisi olup olmadığı ya da Bleda'nın başka nedenlerden ötürü öldüğü konusunda çok sayıda söylenti olmakla beraber, dönemin kaynaklarının olayı bildirmek dışında herhangi bir bilgi içermemesi sebebiyle gerçek hala belirsizdir. Kardeşinin ölümünün ardından Attila, Hun kavimlerinin tek ve mutlak hükümdarı olmuştu. Bu metin kendine özgü değiştir. Atilla'nın seferleri Doğu Roma seferleri 1. Balkan Seferi 441-442 Başlangıç Attila, 440'da Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı saldırı düzenledi. Bunun arka planında Roma'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve yerel halkın Hun mezarlarını tahrip etmesi vardı. Savaş taktikleri, Tuna'yı geçerek Ratiara, Naissus gibi şehirleri ele geçirdi. Hunlar, okçular ve süvarilerden oluşan hızlı ve etkili bir orduya sahipti. Sonuç, İmparator II. Theodosius, Hunların saldırıları karşısında çaresiz kaldı ve barış antlaşması yapmak zorunda kaldı. Anlaşma gereği haraç miktarı artırıldı ve kaçak Hunlar iade edildi. İkinci Balkan Seferi 443-444 Saldırı Attila, Roma'nın taleplerini geri çevirmesi üzerine yeniden saldırıya geçti. Bu sefer de Hun ordusu büyük bir başarı elde etti. Şehirlerin ele geçirilmesi, Serdica, Filipopolis ve Arkadiopolis gibi önemli şehirler Hunların eline geçti. Barış Antlaşması Attila,
Muazzam zaferler elde ettikten sonra daha sert koşullarla yeni bir barış antlaşması yapıldı. Haraç miktarı 3 katına çıkarıldı. Galya Seferi Katalon Muharebesi 451. Hedef Attila, Galya'yı işgal etmek için büyük bir ordu topladı ve Ren Nehri'ni geçti. Çatışma, Flavius Aetius'un komutasındaki Roma ordusu, çeşitli Cermen kabileleriyle birlikte Attila'ya karşı birleşti. Bu muharebe, dönemin en büyük savaşlarından biri olarak kaydedilmiştir. Sonuç, savaş, her iki taraf içinde ağır kayıplarla sonuçlansa da Attila geri çekilmek zorunda kaldı. Roma'nın direnişi, Attila'nın Galya'daki hedeflerini gerçekleştirmesine engel oldu. İtalya Seferi 452. Saldırı planı, Attila, Galya'dan sonra İtalya'yı hedef aldı ve kuzeye yöneldi. Yağma, Hun ordusu Po Vadisi boyunca şehirleri yağmaladı ve büyük tahribatlar yaptı. Mantua ve Aquileia gibi şehirler ciddi şekilde zarar gördü. Papa ile görüşme. Attila, Roma'yı kuşatmayı planlasa da, Papa Pari Leo ile yaptığı görüşmeler sonucunda Roma'yı ele geçirme kararını geri aldı. Papa'nın müzakereleri Attila'yı sakinleştirip geri dönmeye ikna etti. Ölümü Attila, yurduna döndükten sonra 2. Theodosius'un ardından Bizans tahtına geçen İmparator Marcianus'tan ödenmemiş haraçları talep etmek üzere Konstantinopolis'e yeni bir saldırı planlamaya başladı. Ancak 453 yılının başlarında beklenmedik bir şekilde öldü. En eski anlatıma göre düğün gecesi son eşi Ildiko ile birlikte kutlama yaparken aşırı alkol almış ve şiddetli bir burun kanaması geçirdikten sonra boğularak yaşamını yitirmiştir. Bu olay tarihçi Priskos'a atfedilmektedir. Priskos'a göre sabah gardiyanlar Attila'yı uyandırmak için odasına girdiklerinde gelinin ölü bedeninin üzerinde ağladığını fark ettiler. 80 yıl sonra yazılan Bizans kaynaklarında ise Attila'nın eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilmektedir. Bazı tarihçiler, Marcianus'un Attila'yı ortadan kaldırma planını benzer bir şekilde düzenlemiş olabileceğini öne sürse de, olayın gerçekleştiği döneme ait kaynaklarda Attila'nın vücudunda herhangi bir yara rapor edilmemesi, bu hipotezin sorgulanmasına neden olmuştur. Jordanes'in aktardığına göre, Attila'nın askerleri hükümdarlarının ölümünü öğrendiklerinde, geleneklerine uygun olarak yas tutmak için kılıçlarıyla saçlarını ve yüzlerini kesmişlerdi. Hun kültüründe, en büyük savaşçının ölümünde kadınların gözyaşları yerine erkeklerin kanıyla yas tutulması bekleniyordu. Attila, gizli bir yere altın, gümüş ve demirden yapılmış 3 tabut ile gömüldü. Mezarı kazmayı üstlenen köleler, mezarın yeri asla keşfedilmemesi ve kutsallaşmaması için öldürüldü. Attila'nın mezarının yeri günümüzde hala bilinmemektedir. Attila'nın oğulları İlek, Dengizik ve İrnek, babalarının ölümünün ardından Hun İmparatorluğunu kendi aralarında bölüşme sürecinde gerginlik yaşadılar. Bu gerginlik, Cermen halklarının Ardarik önderliğinde başlattığı bir isyanla çatışmalara dönüştü. Cermenler, en kötü koşulların köleleri gibi muamele gördüklerini hissediyor ve bağımsızlık talep ediyorlardı. 454 yılında İlek liderliğindeki Hunlar, Nedao Muharebesi'nde Cermenlere karşı ağır bir yenilgi aldı ve bu savaş sırasında İlek öldürüldü. Kalan oğulları, Gotları yeniden kontrol altına almak amacıyla Ostrogotların hükümdarı Valamir'e saldırdılar. Ancak bu girişim de başarısız oldu. Muhtemelen İrnek'in liderliğindeki bir grup Hun kabilesi doğuya göç etti. Abisi İlek'in ölümü sonrasında Dengizik, 469 yılında Tuna'nın güneyine son bir saldırı girişiminde bulundu, ancak Bassiana'ya savaşında yenildi ve ertesi yıl hayatını kaybetti. Attila'nın imparatorluğu ölümünden sonra uzun sürmedi, fakat onun Roma ve komşularına karşı düzenlediği seferlerin etkileri uzun yıllar devam etti. Hunların eylemleri Roma İmparatorluğunu zayıflatarak ekonomik çöküşe yol açtı. Kaybedilen toprakları yeniden kazanmak için yapılan çabalar yetersiz kaldı. Batı Roma İmparatorluğu'nun zayıflaması, 476 yılında Odoacer tarafından tahttan indirilecek olan Romulus Augustus'a kadar devam etti ve sonunda imparatorluğun çöküşü gerçekleşti.